Nasıl yani? Fatih'in donanma komutanı Yunus Bey burada ölürken beni kiliseye mi gömün demiş. İşte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Bağnazlık, yobazlık, aydınlık, gün görmüşlük. İşte bu aradaki farkı çok iyi görmek lazım. Ya adam yerde Romalılardan kalma taş görüyor, onu kırmaya, parçalamaya çalışıyor. Adam Müslümanın elinin değdiği taş görüyor, ona kurşun yağdırıyor. Bosna'da Sırplar ne yaptılar? Müslümanın eli değdi diye taşları kırıp kurşun sıktılar. Bu yobazlık mıdır? Yobazlığın daniskasıdır. Aynı onun gibi, bu Hristiyanınmış tükaka. Buna işte Romalı Rum değmiş. Ya bu da yobazlık. İşte bizim Osmanlımız var ya, çok sevdiğimiz ecdadımız Osmanlı. Burada bir şapeli türbeye çevirip içinde yatıyordu. Gavur yapmış, Romalı yapmış. Olsun ben türbe yaptım. Haç şeklinde. Ya olsun. Haç şeklinde olabilir. Ben bunu türbe yaptım. İçine namaz kıldım. Burası Enes'e gelen herkesin muhakkak uğraması gereken bir yer. Çünkü burası Enes'i biz yapan yiğitlerin yattığı bir yer. Hani Enes Kalesi videosunda anlattım ya, 1453'te İstanbul fethedildi dedim. Ve Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden tam 3 sene sonra 1456 yılında Enes'i donanmayla kuşattırdı. Donanmanın başında kim vardı? Yunus Bey vardı. Has Yunus Bey. Kimdi o? İşte şu gördüğünüz yapının içinde metfun olan kişi. Şimdi içeri gireceğiz ve sizinle beraber onu konuşacağız. Yalnız özellikle bir gelirseniz şu denizde bir göstereyim size. Yani aslında Enes'de denize uzak değiliz. Bakın şu önümüzde gördüğünüz yer göl. Arkasında bir kara uzantısı var. O incecik kara şeridinin arkası deniz. Tabi o zaman bu göl yok. Deniz şu önümüze kadar geliyor. Yani Yunus Bey 1456'da Fatih Sultan Mehmet'in emriyle donanmayla Enes'i kuşatıyor ve kale fethediliyor. Çok zor, çok muhkem bir kale. Kale alınıyor ve alındıktan sonra buranın yönetimini Yunus Bey'e bırakıyor. Biliyorsunuz Osmanlı'da vergi sistemleri var. Has, zahmet, tımar. Çok büyük toprak parçalarını geliriyle beraber devlet bir kişiye verdiğinde o kişi has sahibi oluyor. Yunus Bey de buradaki hasın sahibi oluyor. Has Yunus Bey. Ve bu gördüğünüz kuşatmadan sonra denizin kıyısında bu gördüğünüz coğrafyayı yönetiyor. Vefat ettiğinde de vasiyeti üzere Enes'de denizin kenarına defnediliyor. O zaman denize sıfır olan bu gördüğünüz yere. Yalnız burada çok enteresan bir durum var. Onu da size göstereyim. Bakın şu an girdik içeri. Bir kere gelirken yolda tabelalar var. Az önce tabelada gördük. Yunus Kaptan Sokağı yazıyordu. İşte o Yunus Kaptan bu gördüğümüz türbede metfun bulunan Fatih'in donanma komutanı Yunus Kaptan. Buraya gelirken şu kenar sokağın ismi de Tekke Sokak. Yani Osmanlılar burayı fethettikten sonra buraya tekkeler, medreseler, hanlar, kervansaraylar, camiler yaptırmışlar. Ve burada Has Yunus Bey'in bir vakfı var. Ama ne yazık ki o vakıftan geriye sadece türbesi kalmış. Biraz daha yaklaşalım. Şimdi yaklaşırken yapı size biraz tuhaf geliyor olabilir. Bu görmüş olduğunuz yapı, dikkatle bakarsanız Osmanlı döneminde inşa edilmiş bir türbe değil. Bu yapı Romalılar döneminde inşa edilmiş bir şapel. Yani küçük kilise. Enes Kalesi içinde gezerken Hristiyan Roma döneminden, Doğu Roma döneminden kalma 2 tane şapel kalıntısı var. Ama yapılar sadece temel seviyesinde. Burada ise şapel tamamen ayakta. Hatta şapel plan şeması olarak Yunan haçı formunda. Yani Romalı haçı formunda. Bakın haçın bir kolu buradan böyle arkaya doğru uzanıyor. Biri de buradan buraya doğru uzanıyor. Haçın tam ortasında gördüğünüz gibi konik bir külah var. Nasıl yani? Fatih'in donanma komutanı Yunus Bey burada ölürken beni kiliseye mi gömün demiş. İşte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Bağnazlık, yobazlık, aydınlık, gün görmüşlük. İşte bu aradaki farkı çok iyi görmek lazım. Ya adam yerde Romalılardan kalma taş görüyor,
Onu kırmaya, parçalamaya çalışıyor. Adam Müslümanın elinin değdiği taş görüyor, ona kurşun yağdırıyor. Bosna'da Sırplar ne yaptılar? Müslümanın eli değdi diye taşları kırıp kurşun sıktılar. Bu yobazlık mıdır? Yobazlığın daniskasıdır. Aynı onun gibi, bu Hristiyanınmış tükaka. Buna işte Romalı Rum değmiş. Ya bu da yobazlık. İşte bizim Osmanlımız var ya, çok sevdiğimiz ecdadımız Osmanlı. Burada bir şapeli türbeye çevirip içinde yatıyordu. Gavur yapmış, Romalı yapmış. Olsun ben türbe yaptım. Haç şeklinde. Ya olsun. Haç şeklinde olabilir. Ben bunu türbe yaptım. İçine namaz kıldım. Şekli önemli değil. Ya içinde namaz kılmama engel olan bir resim var mı? Fresk, mozaik bir şey. Yani dinin bize emretti. Allah-u Teala haç şeklinde bir yapınca namaz kılmayın diyor mu? Farz olarak böyle bir emir var mı? Yok. Ya Allah aşkına şu bidatlardan bir kurtulalım ya. Yani bunu anlatmak için özellikle sizi buraya getirdim. Hangimiz Fatih Sultan Mehmet'ten daha iyi İslamiyet'i biliyoruz? Fatih'in yanındaki Akşemseddin'den ben dini daha iyi biliyorum diyen var mı aranızda? Yok. 1456'da fetihten 3 sene sonra alınıyor ve burayı alan komutan buraya tekkeler yaptırıyor ve bunların aralarında bu görmüş olduğunuz yapıyı, bu bir şapel yapısı, bu yapı tekkenin bir parçası olarak kullanılıyor. Burada öğrenciler Kur'an okuyorlar, Allah'ı zikrediyorlar, tekkenin bir bölgesi olarak vazife görüyor. Ölürken de beni bu tekkenin içine defnedin diyor. Artık yok bunun şekli haçmış, yok zamanında kiliseymiş. Geçin bunları ya. Bu bağnazlık işte. Lütfen Osmanlı kadar aydın olalım birazcık ya. Lafım size değil. Siz biliyorsunuz benim lafımın kim olduğunu. Var ya öyle gavurun eli değdi diye her şeyi kırıp yıkanlara. Bunu çok iyi görmek lazım. Evet. Baybars'cığım kapı kilitli mi? Tamam şu an açamayacağız ama orayı biz. Baybars yerden çomak bulmuş kapıyı açmaya çalışıyor. Ah oğlum yok yapma öyle. Öyle açılmaz orası. Tamam. Anahtarı nerede? Yani şu an anahtarını bulursak açalım ama şu an anahtarını bulamayacağımız için bunu bizim açmamız zor. Yani evet. Nerede anahtar? Yetkililerden almak lazım anahtarı. Şimdi biz konuşmamıza devam edelim. Şimdi efendim bu mezarlığı ben size bir gezdirmem lazım. Bir kere önce ne var? Şurada bir çeşme var görüyorsunuz. Çeşmenin hemen yanında burada bir kuyu var. Bakın gördüğünüz gibi müthiş bir kuyu. Ama tabii içi dolmuş. İçi boşaltılsa yeniden su gelecektir ona. Şöyle gelin. Hazırsanız heyecan başlıyor. Bakın burada ne var? Bakın burada bir Yeniçeri mezar taşı var. O kadar önemli ki, o kadar kıymetli ki. 1826 yılında 2. Mahmut Vakayı Hayriye ile Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. İstanbul'daki mezarlıklara halk daldı. Bu Yeniçeri mezar taşlarının hepsini kırdılar. Bu Yeniçeri mezar taşlarından İstanbul'da bugün Edirnekapı'da benim bildiğim 7-8 tane var. Bir de Üsküdar Ayazma Camii'nin bahçesinde var 2-3 tane. Başka yok. Hepsi yok edilmiş. Bir de Eyüp Sultan'da yanlış olmasın Eyüp Mezarlığı bir tane biliyorum. Küçük o da müzeye kaldırıldı. Başka yok. Edirne mezarlıklarında var. Bakın Enez'de Yeniçeri mezar taşı gördük. O kadar kıymetli ki, o kadar özel ki. Yani bunun tabii temizlenmesi lazım. Bakın burada yosunlaşma başlamış. Biz buna taş kanseri diyoruz. Bunların temizlenmesi lazım. Bakın burada kırılmış lahitler var. Bu kırılmış lahitlerin temizlenip düzeltilmesi lazım. Yani ya burada bakın küçücük mezar taşları var. Allah korusun bunu biri atar götürür yani arabasının arkasına. Bunların koruma altına alınması lazım. Bunlar çok kıymetli. Şöyle gelin. Mesela şu az önce dikkatimi çekti. Bu kırılan lahtin aynası şurada uzuyor. Şöyle gelin. Aynanın üzerinde mührü Süleyman var. Bakın şöyle gölgem düşmesin şöyle göstereyim. Bakın bu bir lahit aynası. Üzerinde mührü Süleyman var. Görüyorsunuz değil mi? 2 tane üçgen iç içe geçmiş halde duruyor. Bunu tabi İsrail bayrağının ortasında görüp ay Yahudi yıldızı Megan David falan demeyin. Bizde Yahudi yıldızı değil bu mührü Süleyman. Mezara niye konulur? Ya Rabbi Süleyman peygamberin biz Müslümanlar peygamberliğine inanıyoruz. Onun mucizelerine inanıyoruz. Mucizelere cinlere geçiyor. Mahlukatın dinden anlıyor. Ateşe hükmediyor. Mezar taşımızın üstüne onun mührünü koyduk. O mührün yüzü suyu hürmetine
kabrimizi cehennem, azap ateşinden halas eyle demek bu. Bu bir dua. Çok güzel, çok anlamlı. Gelin şöyle gezelim. Bakın daha neler neler var. Of, şu lahitlerin harikalığına bakın. Bunun içerisinde ne var? Bunun içerisinde Fatih Sultan Mehmet'in donanma kumandanı Yunus Bey'in mezarı var oğlum. Bakın aynı Mührü Süleymanlardan burada da var. Gördünüz mü? Bakın burada da görüyorsunuz. Kenarlarında gül bezekler var. İki kenarında, aralarında da gül bezeklerin aralarında da serviler var. Hakikaten fevkalade. Mesela bu da benim çok hoşuma gitti. Ay, şu Rumi'ye bak. Şu mezar taşı kırılmış mesela. Bakın şu mezar taşı kırılmış. 3 parça olmuş. Bu en üst kısmı. Rumi'ye bakın. Şu Rumi alınlığın harikalığına. Ya bakın 1 yıllık maaşınızı biriktirseniz şunu yaptıramazsınız. Bir mermerciye şunu şöyle yaptıramazsınız. 1 yıllık maaşınızı. Ama yerlerde bizde çok çünkü. Bir de ecdat, tükaka. Ah ah. Kahroluyor insan. Hani Yunanlılar burayı işgal etmiş olsa, bunları yapsalar deriz ki Yunan gavuru yaptı, değil bizim ihmalimiz. Bakar mısınız? Ya Rabbi, bu nasıl bir güzellik? Şuna bakın. Bakın Lale Devri dönemiyle beraber meşhur olan o bombeli vazolar. Vazonun iki kenarına 2 tane tatlı bakın papatya çiçeği koymuş. Üzerinde şunlar şakayık. 3 tane şakayık var. Ortalarında da Türk lalesi var. Sivri sivri. Şu kompozisyonun muhteşemliğine bakın. Şu kompozisyona uğraşsak biz yapamayız. Bugünün mermercileri bunu böyle elde tık 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 yapamaz yani. Ama burada böyle duruyor. Ah ah. Devam gezmeye. Aman ya Rabbi. Şuna bakar mısınız? Lale Devri. Barok, istiridye kabuğu nasıl kendini gösteriyor? Klasik dönemden mukarnaslar buraya konmuş. Rumi alınlık, tacın harikalığına bakın. Tepesi azıcık kırılmış. Yani Üsküdar'da Yeni Valide Emetullah Gönül Sultan Camii'ne gidin. Şu barokla klasiğin imtizac etmiş sahnelerinin aynısını caminin her yerinde göreceksiniz. Tam o dönem. Hangi dönem? 1700'lerin başı. Tam 1700'lerin başı yani. Of, ayak taşına bakın. Yalnız var ya, yerlerde oyuklar moyuklar. Her an bir yerden bir yılan çıkabilir. Rabbim muhafaza etsin. Gezeceğiz, başka çare yok. Şuna bakın. Her yer salyangozlar kaplamış. Ne görüyorsunuz? Bir servi ağacı görüyorsunuz. Servi. Balık sırtı formu verilmiş serviye. Serviye bir mor salkım sardırılmış. Bakın şunlar mor salkım. Yalnız bu arada şunu bozmayacağım. Buradaki deniz kabukları, salyangozlar sanki mor salkım gibi olmuş. 3 boyutlu. Bunu bilerek ellemiyorum. Allah Allah. Çok ilginç olmuş ya. Bu da ayak taşı. Az önce gösterdiğim baş taşının ayak taşı. Ne kadar güzel. Ne kadar sanatlı. Ama şu yosunların acilen temizlenmesi gerekiyor. Bu mezarlığın böyle pırıl pırıl muhafaza edilmesi gerekiyor. Ya niye yapmıyoruz ya? Niye yapmıyoruz? Biz bu ülkeyi kurtardık. Burası bizim vatanımız. Ya şurada 100 metre ötesi Yunanistan sınırı. Yani Yunanistan sınırı değil, Türkiye burası. Neden korumuyoruz? Bizim dedelerimiz. Şuna bakın, şu bizim annemiz. Hotozlu bir kadın mezar taşı. Ne kadar güzel, hotozlu. Yani vaktim de yok. Olsa bunları tek tek okumak lazım. Taşlarını. Hepsinin üzerinde yazıyor. 1129 yazıyor mesela burada. 1129. Yani günümüzden 250 yıl öncesinin bir mezar taşı. Bakın burası bir tekke. Tekke olduğu için şu gördüğünüz bu tekkenin şeyhlerinden birinin mezar taşı. Tekke şeyhi. Burada duruyor. Baktığınız zaman okursunuz zaten. Mezar taşında da yazar. Tabi okumak için belli yöntemler kullanmamız lazım. Şu an iyice silikleşmiş bu yazılar. Ve mezarlık çok büyük. Şöyle bir bakın ileri doğru. Devasa boyda gidiyor ileri doğru. Kabirler. Şu an eski şapel binasının kıble tarafına geldik. Tam kıble tarafındayız. Yani kiliseye göre. Burası küçük şapel ya. Ama burası tekke olarak vazife gördüğü için Has Yunus Bey'in kabri de bunun içinde, bu 4 tane koldan bir tanesinin içinde kabri. Mesela bakın burada küçücük bir lahit var. Küçücük, gördünüz mü? Üzerinde
Yine aynı işlemeler. Gülbezekler, serviler. Şurada bir hurma ağacı var. Hurmayı görüyorsunuz. Şöyle gölgem düşmesin. Hurmayı görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel. Romalılara ait sütunlardan bunları bozma yapmışlar. Öyle belli yani. Devşirme olarak kullanmışlar. Şöyle arkaya doğru dolanalım. Bakar mısınız? Sarıklı ulema düşey dilimli sarık. Yani sarık yukarıdan aşağı doğru sarılmış. Yukarıdan aşağı olunca ulema yandan sağa sola olursa Yukarıdan aşağı sarılmış. Genelde 15. yüzyıl sarıkları bu şekilde. Yani 15. Fatih Sultan Mehmet dönemi sonrasına tarihlenen Fatih ve Kanuni arası dönemde çok kullanılırdı. Düşey dilimli sarıklar. Yani yapı Hristiyan Roma dönemine ait bir şapel. İçinde Fatih Sultan Mehmet'in donanma komutanı Has Yunus Bey'in kabri var. Etraf muhteşem bir Osmanlı kuruluş dönemi, biraz yükseliş. Arada baroklar da var. Lale devrine tarihlenen mezar taşları var. Ama ortam böyle ot çöp içerisinde. Acilen restore edilip bakım yapılması gerekiyor buraya. Bakın Has Yunus Bey'in kabrinin bulunduğu tarihi Osmanlı mezarlığından çıktık. Bu şekilde yolumuzu takip ettik. Geldik. Yol kavşağında Enes Fatih'imiz Yunus Bey'in anıtı var. Hemen şöyle ona doğru bir yaklaşıyorum. Çok güzel. Bu heykel Trakya Kalkınma Ajansı'nın mali destek programı kapsamında 2016'da yapılmıştır diye orada da bir tabela gördüm. Allah razı olsun emeğe geçenlerden. Has Yunus Bey, Fatih Sultan Mehmet'in donanma kumandanı ve Enes Fatih'imiz. İşte buraları şenlendiren bu yiğit büyük adam. Bu arada Yunus Bey'in bu anıt heykelinin bulunduğu yere gelirseniz burada aslında Enes'in asıl şehir mezarlığı, tarihi Osmanlı mezarlığında bulunduğu bu yolların arasındaki bu tarihi yere de muhakkak bir uğrayın. Hani video çok uzayacak. Ben buraya girip tek tek size uzun uzun bu taşları anlatmak benim için harika bir iş. Ben bu işin delisiyim. Ama dediğimiz gibi siz buralara gelip bunları da ayrıca gezip görmelisiniz.